Zodiac'ın gölgesi, bir katilin doğuşu, 1968 yılının Aralık ayında Amerika'da sanki gizemli birisi ortaya çıktı. Bu gizemli kişi Kaliforniya sokaklarında sinsice dolaşmaya başladı. Bu sıradan biri değildi. Bu Zodiac katiliydi. Kendine Zodiac adını veren bu acımasız katil, kısa sürede Amerika'nın en büyük gizemlerinden birine dönüştü. Zodiac ilk kurbanlarını genç bir çift olan David Arthur Faraday ve Betty Lou Jensen'i 20 Aralık 1968'de Benicia vahşice öldürerek seçti. Bu saldırı herkesi korkuttu ve polis bu korkunç cinayetleri işleyen caniyi bulmak için büyük bir arama başlattı. Ancak Zodiac kurbanlarını seçerken belli bir kural izlemiyordu. Bu da onu yakalamayı çok zorlaştırıyordu. Zodiac'ın ünü sadece cinayetleriyle değil, aynı zamanda polise gönderdiği alaycı mektuplar ve şifreli mesajlarla da yayıldı. Bu mektuplar genellikle gazetelere gönderiliyordu ve içinde cinayetlerin detaylarını anlatan, polise meydan okuyan ve yeni saldırılar yapacağını söyleyen korkunç mesajlar bulunuyordu. Zodiac bu mektupları imzalamak için kendine özgü bir sembol kullanıyordu. Bu sembol daha sonra onun simgesi haline geldi. 1969 yılı boyunca Zodiac Kaliforniya'da korku salmaya devam etti. Saldırıları Vallejo Napa ve San Francisco gibi yerleri sarstı. Her saldırı yeni bir korku dalgası yarattı ve polis üzerindeki baskıyı arttırdı. Ancak Zodiac her seferinde polisin bir adım önündeydi. İz bırakmamak konusunda inanılmaz bir yeteneği vardı. Zodiac'ın ilk cinayetleri 20 Aralık 1968'de gerçekleşti. Kurbanları David Faraday ve Betty Lou Jensen adlı genç bir çiftti. Çift Leyit Roman yolunda buluşacaktı. Ancak buluşma noktalarına hiç varamadılar. Cesetleri arabalarının yakınında bulundu. Faraday başından vurulmuştu. Jensen ise 5 kez sırtından vurulmuştu. 6 ay sonra 4 Temmuz 1969'da Zodiac ikinci saldırısını gerçekleştirdi. Kurbanları Darwin Pervin ve Michael Mako adlı bir başka genç çift Blue Oaks Points Parkı'nda park halindeki arabalarında oturuyorlardı. Bir arabanın yanlarına yanaştığını fark ettiler. Arabadan inen kişi çiftin üzerine ateş açtı. Zodiac Vallejo Polis Departmanı'nı aradı ve cinayetleri üstlendi. Bu telefon konuşması polisin Zodiac'ı yakalamak için ilk ipucuydu. Üçüncü saldırı 27 Eylül 1969'da Perviasa Gölü kıyısında gerçekleşti. Kurbanları Cecelia Shepard ve Bryant Hart Neal adlı genç bir çiftti. Siyah bir başlık ve göğsünde haç bulunan bir adam onlara yaklaştı. Çifti bağladıktan sonra üzerlerine defalarca bıçakladı. Shepard 2 gün sonra öldü, Harp Neal ise sağ kurtuldu. Zodiac San Francisco Chronicle gazetesine bir mektup gönderdi. Mektupta saldırıyı üstlendi ve delil olarak giysi parçaları gönderdi. Zodiac katilinin kaç kişiyi öldürdüğü tam olarak bilinmiyor. Ancak polis 1968 ile 1909 yılları arasında Kuzey Kaliforniya'da meydana gelen 5 cinayet ve 2 saldırıdan sorumlu olduğuna inanıyor. Zodiac mektuplarında 37 kişiyi öldürdüğünü iddia etti, ancak bu iddia hiç doğrulanamadı. Zodiac katilini bu kadar ünlü ve korkutucu kılan şeylerden biri de polise gönderdiği alaycı mektuplar ve şifreli mesajlardı. Bu mektuplar genellikle gazetelere gönderiliyordu ve içinde cinayetlerin detaylarını anlatan, polise meydan okuyan ve yeni saldırılar yapacağını söyleyen korkunç mesajlar bulunuyordu. Zodiac'ın ilk mektubu 1 Ağustos 1969'da Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle ve San Francisco Examiner gazetelerine ulaştı. Mektupta Zodiac Faraday, Jensen Ferrin ve Majo cinayetlerini üstlendi ve her cinayetle ilgili birer şifre parçası da dahil olmak üzere kanıtlar sundu. Zodiac mektuplarını bu Zodiac'tan ifadesiyle bitiriyordu. Bu ifade daha sonra onun simgesi haline geldi.
Zodiac toplamda 4 şifreli mesaj gönderdi. Bu mesajlardan sadece biri bir lise öğretmeni ve eşi tarafından çözülebildi. Çözülen mesajda Zodiac'ın insanları öldürmekten zevk aldığını ve ölümden sonra kölesi olacaklarını iddia ettiği korkunç ifadeler yer alıyordu. Ancak mesajda Zodiac'ın gerçek kimliği hakkında herhangi bir ipucu yoktu. Zodiac'ın mektupları ve şifreli mesajları polise yönelik bir alay ve insanları korkutmak için tasarlanmıştı. Zodiac bu mesajlar aracılığıyla polisle bir kedi fare oyunu oynuyordu. Her seferinde polisin bir adım önünde olmayı başarıyordu. Yıllar boyunca Zodiac katilinin kim olduğu konusunda birçok teori ortaya atıldı ve birçok şüpheli bulundu. Ancak Zodiac davası hala çözülememiş bir gizem olarak kaldı. Polis Zodiac'ın kim olduğunu bulmak için çok uğraştı. Binlerce ipucu değerlendirildi. Yüzlerce kişi sorgulandı ve çok sayıda şüpheli incelendi. Ancak tüm çabalara rağmen Zodiac'ın maskesi bir türlü düşürülemedi. Dava üzerinde çalışan yetkililer zaman zaman umut verici ipuçlarına ulaştılar. Ancak bu ipuçları sonunda hayal kırıklığı yarattı. Şüphelilerin çoğu delil yetersizliğinden dolayı aklandı veya Zodiac olmadıkları kanıtlandı. Zodiac'ın kimliğiyle ilgili en bilinen teorilerden biri, Arthur Leland adlı bir adamın katil olduğunu iddia ediyordu. Aylin cinayetlerin olduğu sırada bölgede yaşıyordu ve Zodiac'ın bazı özelliklerine uyuyordu. Ayrıca Aylin'in evinde yapılan aramada Zodiac'ın kullandığına benzer malzemeler bulundu. Ancak Aylin'a karşı yeterli kanıt bulunamadı ve 2018 yılında DNA testiyle Zodiac olmadığı kanıtlandı. Zodiac katili davası sadece gizemiyle değil, aynı zamanda kriminalistik ve adli tıp alanında bir dönüm noktası olmasıyla da dikkat çekiyor. Zodiac cinayetlerini işlerken iz bırakmamak konusunda inanılmaz bir yeteneğe sahipti. Bu durum yetkilileri o dönemde yeni gelişmekte olan adli tıp tekniklerini kullanmaya zorladı. Zodiac'ın kullandığı silahlar, mermiler, el yazısı parmak izleri ve hatta DNA örnekleri yıllar boyunca defalarca incelendi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu deliller üzerinde yapılan analizlerin Zodiac'ın kimliğini ortaya çıkarabileceği umudu arttı. Ancak Zodiac geride çok az fiziksel kanıt bıraktı ve bulunan kanıtlarda genellikle bozulmuş veya kullanılamaz durumdaydı. Zodiac davasında kullanılan en önemli adli tıp tekniklerinden biri el yazısı analiziydi. Zodiac'ın mektuplarındaki el yazısı uzmanlar tarafından defalarca incelendi. Ancak Zodiac'ın el yazısını taklit ettiği veya bilerek değiştirdiği düşünülüyor. Bu durum el yazısı analizinin güvenilirliğini azalttı. Bir diğer önemli adli tıp tekniği ise parmak izi analiziydi. Zodiac cinayetleri işlerken eldiven giydiği için geride çok az parmak izi bıraktı. Bulunan parmak izleri de genellikle bulanık veya eksikti. Bu durum parmak izi analizinin Zodiac'ı yakalamak için kullanılmasını zorlaştırdı. 40 yıllık soru Zodiac katili kimdi? Zodiac katili, Amerika'nın en ünlü ve gizemli seri katillerinden biridir. 1960'ların sonunda Kaliforniya'da korku salan Zodiac, 5 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti ve polise alaycı mektuplar ve şifreli mesajlar gönderdi. Ancak Zodiac'ın kim olduğu hiçbir zaman kesin olarak belirlenemedi ve dava hala çözülememiş bir gizem olarak kaldı. Zodiac'ın kimliğiyle ilgili birçok teori ortaya atıldı, ancak bu teorilerin hiçbiri kesin olarak kanıtlanamadı. Zodiac'ın toplum içinde normal bir hayat süren, zeki ve dikkatli bir kişi olduğu düşünülüyor. Zodiac'ın neden cinayet işlediği de bir gizem olarak kalmaya devam ediyor. Bazı uzmanlar Zodiac'ın ün ve tanınmak istediğini düşünüyor. Diğerleri ise Zodiac'ın ruhsal sorunları olan insanları öldürmekten zevk alan bir psikopat olduğuna inanıyor. Zodiac katili davası yıllar geçmesine rağmen insanların ilgisini çekmeye devam ediyor.
Zodiac'ın kim olduğu ve neden cinayet işlediği hakkındaki düşünceler bugün bile sürüyor. Belki de bir gün teknolojinin ilerlemesiyle birlikte Zodiac'ın gizemi çözülecek ve kurbanlarına adalet sağlanacak.